Abi hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, sağ olasın. Sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün yeni stüdyomuzda, yeni kanalımızda Tolga abiye sorduk serimize devam ediyoruz. Ne konumuz söyle bakalım. Bugün bavullarla ilgili konuşacağız. Bavullar kaybolursa, zarar görürse ne oluru konuşacağız. İndin uçaktan, tatile gidiyorsun bir yere. Mayon bavulun içinde veya soğuk bir yere gidiyorsun. Kış tatiline gidiyorsun. Soğukta gireceksin, atıyorum. Kayak malzemen bavulun içinde ve çıkmıyor. Vallahi çok fena bir şey. Evet, bekliyorum sorularını. Havalimanında bavulumuzu bulamadık. Nereye başvurmamız gerekiyor? Birinci soru. İniyorsun uçaktan. Yurt dışı pasaportu yap. Bavulunu alacaksın. Gümrükten dışarı çıkacaksın. Bagaj konvoyuna geldin. Bavullar çıkıyor. Herkes alıyor. Seninki yok ortada. Şimdi orada yapman gereken birinci hareket, kayıp bagaj yerleri var. Başvurulan havayolunun olabilir. Yer hizmetleri veren şirketin olabilir. Önce oraya gidiyorsun. Ama şu detayı sakın unutma. Uçağa bindin, sana bir uçağa biniş kartı veriyorlar. Veya online olarak bu işlemleri yaptın ama bagajını uçağın altına yüklüyorsun. Yani o kabine aldın, bavulun yok yanında. Sana bir bagaj fişi veriyorlar. Birincisi, bagajını buluncaya kadar o fişi atmıyorsun. İşte bütün bilgiler orada. Yani onu atarsan biraz işler sakata doğru giriyor. Oraya gidiyorsun ve rapor tutturuyorsun. Rapor tuttururken uçuş numaran, nereden bindin, bavulun özellikleri, biliyorsun havalimanında check-in'de bavulunu verirken bavulunu tartıyorlar. Yazıyorlar oraya, diyorlar ki örneğin 18 kilogram. Sen de görüyorsun onu. Hatta limiti geçerse artık havayolu şirketleri ekstra para alıyor. O bavulun ağırlığı çok önemli. Orada da işte bavulun ağırlığı, nereden geldi, ne yaptı, ne etti ve tabii ki orada da önüne senin plastik bir kart koyuyorlar. Bu kartta da bavulunun rengi, hangi özelliklere sahip, işte ince uzun bavul mu, bir çek mi, spor bir çanta mı, tekerlekli mi, 4 tekerlekli mi, 2 tekerlekli mi gibi oradan seçiyorsun ve orada rapor tutturuyorsun. Bu rapor çok önemli çünkü bundan sonra bavulunu bu şekilde takip edeceksin sistemden. Peki bavullar nasıl takip ediliyor? Sistem nasıl görüyor bavulu? Bavulunu teslim ettiğin zaman sana bir etiket hazırlıyorlar. Bu etiketin üzerinde bazı barkodlar var. Veya bazı havalimanlarında RFID olarak adlandırılan takip edecek ufak bir anten olduğunu düşün bavulun. Ve bu bavula, sapına o etiketi, büyük etiketi yapıştırıyorlar. Ufak ufak parçalar var o çıkartmadan. Bavulunun sağına soluna koyuyorlar ve onların da bir parçasını senin boarding kartına, yani uçağa biniş kartına yapıştırıyorlar. Şimdi bavulu görevli verdi. Banttan aşağı gidiyor. Terminalin altında büyük bir bagaj ayrım sistemi var. Etiket üzerindeki barkodları sistem okuyor. Örneğin nereye gitmiş olsam bir yer söyle bakalım. Madagaskar'a gidiyorum mesela. Madagaskar. Ya Madagaskar nerede? Sen biliyor musun Madagaskar nerede? Madagaskar How can I get to Taksim? Çalıştın mı? uzaklarda. Çalıştım, haritadan baktım. Çok uzaklarda da nerede dünya, Türkiye'ye göre? Afrika'nın aşağısında, tam dünyanın en altında gibi böyle. Boğaz'dan aşağı indin. Mısır'ın oradan aşağı doğru Süveyş kanalından indin. Gittin aşağılarda bir yerde, uzak diyorsun yani. Uzak, Uganda'ya geçtin. Uganda'ya Evet. geçtin. Uganda'yı da hani böyle bir teknik iniş noktası olarak gördün. Çok güzel. Aç kapıyı Veysel Efendi. Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. Aşağıya gittin. Peki oraya gidecek Madagaskar uçağı için ayrılan bir bölüm var. Bagajları önce toplayacaklar. Sen yolcu olarak Madagaskar uçağının biniş kapısına gidiyorsun. Bagajın da seninle eşleşmesi lazım. Yani ne yapıyorsun? Ayrı bir bölüm. O Madagaskar'a gidecek bütün bavullar ayrılıyor. İstifleniyor. Uçağa götürülüyor. Sen uçağa bindiğin zaman, hani kapıda uçağa biniş kartını okutuyorlar ya. Barkodu okunuyor. Tamam diyor, Emirhan uçağa bindi dediğin an senin bagajında uçağa yüklenmiş oluyor. Yani aslında bir eşleşme ile bagaj ve yolcu eşleştiriliyor. İndikten sonra o uçağın kargo bölümünden bagajlar alınıyor. Aşağı yükleniyor ve İstanbul'dan gelen uçağın bagajlarının döndüğü noktada bagajlar gelmeye başlıyor. Sen alacaksın ama bulamadın. Şimdi buradaki bütün o takibi, o barkod sistemleri, RFID antenleriyle oluyor. AirTag sistemleri. Hani bugün nasıl işte cep telefonumuz nerede bulacağız diyelim ki. Ne yapıyoruz? İşte AirTag'ler var. Bilgisayarımızı takip edebiliyoruz. Kulak
kulaklığımızı takip edip cep telefonumuzun nerede olduğunu eşleştirdiysek görebiliyoruz. Benzer sistemlerde artık bagajlar için takip haline geliyor. Ha ne oldu? Diyelim ki Madagaskar uçağı seni yetiştirdiler. Aktarmalı bir seferden geliyorsun. Seni yetiştirdiler ama bavulun yetişemedi sana. Aslında bunların bütün işte o kayıp bagaj noktasına gittiğin zaman bütün bilgilerini oradan sistemden görüyor. İstanbul'da kalan bagajlar var. Veya sistemden bir bakıyor Madagaskar yerine örneğin bavulun Madrid'e gitmiş. İspanya'ya gitmiş. Çok oluyor böyle. Mesela Fransa'da Toulouse mu Tunus mu? Ama bu İstanbul Konya uçağı değil. Ne uçağı bu? Kenya efendim. Kenya mı? Böyle çok benzeyen veya kod yanlış giriliyor o sırada. Yer hizmetleri, personel olabilir. Buralara gidiyor. Önemli olan bunları bulabilmek. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Kayıp bagaj oranları dünyada her 1000 bagajdan ortalama 7'si kayboluyor. Yani kayıp dedim eşleşmiyor. Hemen de şimdi korkma. Benim bagaj kayıp mı oldu değil. Bunların da çok önemli bir kısmı ilerleyen ilk 24 veya 48 saat içerisinde bulunuyor. Yolcuya götürülüyor ve teslim ediliyor. Gittik, raporu tutturduk. Senin ne giyecek kıyafetin var? Peki sana havayolu bir şey ödeyebilir mi bakalım? Ben senin adına sorayım. Bence ödemesi gerekiyor. Yani Değil mi? Bir ne yapacağım ihtiyacın orada? var. Aslında bu tür durumlarda sen işte nedir? Kişisel ihtiyaçların. Dişini fırçalayacaksın. Tıraş olacaksın. İşte elini yıkayacaksın. Bazen işte o bavul gelinceye kadar iş çamaşırı ihtiyacın var. Aslında böyle bir çanta veriyor sana havayolu şirketi. Bu havayolu şirketi bu çantayla senin öncelikli temizlik hijyen ihtiyaçlarını görecek böyle bir kit oluyor. Onun dışında da ihtiyaçların için tazminat alabilirsin, para alabilirsin veya düşün bir toplantı için bir günlüğüne gidiyorsun ve o bavul sana yetiştirilemeyecek. Onunla ilgili yapacağın harcamaları da havayolu sana belirli miktarlar içerisinde. Hani business mı uçuyorsun, ekonomi mi uçuyorsun nedir? Buna göre değişiyor bunlar ve sana bir şekilde tazminat verebiliyor. Biraz önce de dediğim gibi bavulların çok önemli bir kısmı yani %80'i 90'ı çok kısa süre içerisinde bulunuyor ve yolcuya teslim ediliyor. Bu arada sen hangi oteldeysen, neredeysen verdiğin adrese havayolu şirketi o bavulu getirip sana teslim etmek zorunda. Hani bazen bilet alırken internette şu maddeleri okudunuz mu diyoruz ki hiçbirimiz okumuyoruz onları. Okudum anladım deyip tıklıyoruz ya. İşte orada kurallar var. Peki bavulumuz kaybolursa tazminat alabiliyoruz. Fakat bavulumuzun içerisinde değerli eşyalar varsa, örneğin mücevherat doluysa içerisi veya ben ekipmanlarımızı toplayıp Fransa'ya Airbus'a çekime gitsek seninle tümünü karşılıyor mu bavulun içindeki değerli eşyaların? Şimdi bunlarla ilgili limit var. Bir kere sen bir bavul dolusu mücevheratın varsa niye bavula koyuyorsun aşağı? Niye yanına almıyorsun? Veya ihracat rejimi bilmem nesi şusu busu gümrük kuralları. Şimdi bunu bir kere geç. Kimse altınlarını bavuluna doldurup vermiyor. Bu tamamen kandırmaya dönük bir şey. Bunlarla ilgili uluslararası kurallar var. Nedir mesela? Bavulun maksimum 30 kilogram ağırlığında verebildin aşağıya. Hadi 25 olsun. Kilogram başına bulunamadı diyelim. Yaklaşık 21 gün bekleniyor. Bu 21 günlük süre içerisinde bavulun bulunamazsa hani yanlış dedim ya biraz evvel. İşte Madagaskar'a gidecektin Madrid uçağına kondu. Olur mu? Oluyor. Bulunamadı. Sana geri getirilemedi. Ne oluyor? Senin bavulun kayıp hale geliyor. Ve 21 gün bekleme süresi var. Bu 21 gün sonrasında sana havayolu şirketi tazminat vermek zorunda. Tazminatta da o biletleri alırken okuduğun o kurallar devreye giriyor. Ve kilogram başına sadece $30 veriliyor. 25 kilogram mı kayıp? Sana havayolu şirketinin vereceği para $750. Bu havayolunun inisiyatifiyle biraz daha arttırılabiliyor ama $750 yerine $7500 verilmiyor örneğin. Bunlar hep kurallarla belirlenmiş şeyler ve bu kurallar sonrasında da sana ödeme genellikle de banka hesabına nakit para olarak gerçekleşiyor. Diyelim birkaç gün sonra bulundu bavulum. Ben de ikamet ettiğim şehirdeyim. Nasıl teslim alacağım bavulu? Sana kural gereği havayolu şirketi o bavulu verdiğin adrese götürmek zorunda. Ya diyelim ki bir haftalık tatile gittin, bir hafta bir otelde kalıyorsun. İkinci gün bulundu bavulun. O verdiğin adrese sana getiriliyor. Sen şu talepte de bulunabilirsin. Ya ben burada zaten 2 gün kalacağım. Size de yetişmeyebilir. O bavul gelecek. Ben bineceğim gideceğim uçağa. Hayır bana getirmeyin. Alın bu bavulu benim ev adresimde işte atıyorum evde yokum. Aileme teslim edin. Ailemden şu teslim alacak dediğin zaman da havayolu şirketi o bavulu oraya götürüp görevli oradaki senin belirttiğin kişiye adrese götürüp vermek zorunda. Peki bavulumuz kaybolmadı. İçerisinde de herhangi bir eşyamız kaybolmadı. Fakat Tekerleği kırıldı. kırıldı, hasar aldı. Ah. Açılıyor.
Ne yapacağız? Şimdi havayolu şirketi senin yaşadığın mağduriyeti nedir? Tekerleği kırıldı. Sapı çıktı. Sapsız geldi. Nasıl taşıyacaksın? Tekerleği kırık. Nasıl süreceksin yerde? Düşün kaç kilogram ağırlığında bu. Havayolu şirketi onları da tazmin etmek zorunda. Genellikle şu yapılıyor. Bir diyelim ki bavulunun boyutuna göre sana orada bir bavul bedava olarak verilebiliyor. Bedava olarak veriliyor ama yani senin çok değerli bir bavulun olabilir. Çok marka, deri, şöyle böyle değil. Havayolu şirketinin standart bir bavulu var. Örneğin $2000'lık bir bavulun gittiği zaman havayolu sana $50 veriyor. Ama oradaki sorun senin o anlık problemini çözebilmek. Düşün bavulun yarısı kırılmış. Sen eşyaları nereye koyacaksın? Yeni bavul mu alacaksın? Bunun tamirat bedelini tazmin edebilirsin havayolu şirketlerinden veya dava açabilirsin. Bu yollarda açık ama orada havayolu şirketi o bavulu kabul ettiğin an aslında sen ek bir dava açma hakkını biraz kaybediyorsun. O bavulu kabul edip alıyorsun ama ucuz bavul ama en azından sağlam bir bavul. Benim yıllar önce bir bavulum kırılmıştı. Türk Hava Yolları'nın siyah bavullarından vermişlerdi. Mecburen o kırık olanı da bırakıyorsun orada. Onu aldım. Çok iyi bir bavul değildi öbürkü. Fakat sonra birkaç seyahatimde daha bu bavulu kullandım. Bir gün bindim uçaktan. Aynı benim bavuldan 15-20 tane birden geldi. Allah'tan ben böyle bir etiket bir şeyler yapıştırmıştım üzerine. Kendiminkini gördüm ve alabildim. Düşün hani başkasında bavulunu aldın gittin. Ahmet'in bavulunu aldın. Senin bavulunu Ayşe'de. Düşün yani böyle bir şey de yaşanabiliyor tabii ki. Peki senin bavulun kayboldu mu hiç? Kayboldu. Çok kayboldu. Herhalde bir 10 kere falan başıma gelmiştir. 9'u çok kısa süre içerisinde bir sonraki uçakla geldi. Yüklenmeyenler oldu. Hatta şöyle anlatayım. Şu an Türk Hava Yolları'nın genel müdürü Bilal Ekşi, o zaman yer hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı. Havalimanında karşılaştık. Bizzat kendisi yaptı işlemi. Londra'ya indiğimizde bizim bavul gelmedi. Böyle de bir şey de yaşadık. Yani işin komikliği tabii fazla yolcu geldiği için yanlışlıkla yüklenmemiş bavul. Kendisi onu tespit etmiş. Biz başka bir havalimanına gitmiştik Londra'da. Hemen bir sonraki uçakla Stanset'e inmiştik galiba. Heathrow Havalimanı'na yollanmış. Heathrow'dan karayoluyla getirip yetiştirdi. Bunu da böyle hatırlatayım. Bir kere çok aktarmalı bir uçuşum vardı. İtalya'da o zaman batmamıştı. Alitalia Hava Yolları'yla iç hatlarda uçtum. Sonra bir noktaya geldik. Oradan da Türk Hava Yolları'yla İstanbul'a döneceğim. Türk Hava Yolları uçağına gelmemişti bavulum. Alitalia bağlantılı bir uçuştu o zaman. O bavulu çok aradık. Aramamın nedeni hani ben çok değerli eşyalar koymam içine ama kameramın, laptopumun şarj aletleri vardı ve o şarj aletleri çok özel aletlerdi. Bir de orada bana verilen uçak maketi vardı. Bütün aradık 21 gün boyunca ne yazık ki o bavulu bulamadık. O zaman Türkiye'nin Alitalia müdürü vardı. Bizzat takip etti, aradı, sordu. Hani ben iyi niyetlerine tabii ki kefilim. Sağ olsunlar bana hemen tazminat verdiler ama o tazminat ne yazık ki ne benim o şarj aletlerini, tabii maketin değeri çok fazla değil ama manevi değeri benim açımdan çok yüksek. Bir kere öyle bulunamayan bir bavulum vardı ve çok üzülmüştüm ona. Ama bu havacılık, yapacak bir şey yok yani. Peki bavulumuzun kaybolmaması veya çabuk bulunması açısından ne gibi önlemler alabiliriz? Valla benim tavsiyem uçacak insanlara, zaten kısa bir yere gidiyorsanız hiç öyle büyük bavullar yapmanıza gerek yok. Kabin içine alabileceğiniz boyutta bir çantayla seyahat edin. Yani artık havayolu şirketleri ya kabin içine alacağınız bir işte 8 kilogramlık bir çanta veya 3 kilogramlık hafif yeni çok ucuz bilet versiyonlarına geçtiler. Bir kere az eşyalı gidin gideceğiniz yere. Mümkünse uçağın kabin altına bavul vermeyin. Çünkü o bavul gelmeyebilir, çıkmayabilir ama diyebilirsiniz ki örneğin 100 mililitrenin üzerinde sıvı var bavulumun içerisinde veya iyi bir alışveriş yaptınız, taşımak istemeyebilirsiniz ama yine de hafif gidin, çok alışverişe para harcamayın, gezin, görün, yeni yerler görün. O yüzden de basit bir sırt çantasıyla, ufak bir çantayla seyahat edin. Özellikle aktarmalı uçuşlarla bir yerlere gidiyorsanız, farklı farklı havayolu şirketleriyle uçuyorsanız bunu kesin yapın. Hafif gidin. Hem böylelikle çantanın hammallığını çekmeyin ama bir taraftan da o risklere girmeyin. Yanınızda olsun çantanız. Ben bunu tavsiye ederim. Ben de bu tavsiyeyi dinleyip sırt çantamı ve kameramı alacağım bir sonraki uçuşumda. Bakalım yeterli olacak mı? Valla benim de hayalim budur ama bazen işte tripodlar, malzemeler, şunlar bunlar. Bazen açarım ben bavulumu. Eşyanın %90'ı çekim ekipmanı, bilgisayar, şarj aletleri, bilmem neler. Gidiyorsam benim aldığım yanıma işte bir yedek gömleğim, bir tişörtüm, bazen tek bir pantolon. İşte bunlara uymaya çalışıyoruz ama bazen iş seyahatlerinde ne yazık ki olmaya da biliyor. Peki teşekkür ediyorum sorularıma verdiğin yanıtlar için, izleyicilerimize de verdiğin tüyolar için. Valla meraklı arkadaşlarımız soracakları sorular varsa yorum olarak yazsınlar. Bu seriyi beğensinler, paylaşsınlar ki daha fazla genç arkadaşımız gelsin, burada verdiğimiz bilgilerden yararlansın.